Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda kim var abi? Yunus var ya. Uzun zamandır bizimle birlikte değildi biliyorsunuz. Özlemiştik baya. Bayağı evet. Bayağıdır çekmiyorum. Bayağıdır beraber çekim yapmıyoruz. En son Crossland'da mı çekmiştik? Sanırım. Aynen, yine buradaydık, Crossland'da çekmiştik. Arkadaşlar şimdi bizim aklımıza şöyle iş geldi. Dedik ki bu iki araç aynı platformda üretiliyor. Bildiğiniz gibi üvey kardeş. Yani ben bu arabayı ne kadar sevmesem de çok sevdiğim bir arabayla, Peugeot 408 ile beraber aynı platformda üretilen bir araba. Altyapıları aynı. PSA Stellantis grubunda. Dedik neden bu hazır YouTube'da da yok. Neden bu iki arabayı karşılaştırmıyoruz? Hazır Yunus'u da yakaladım. Gece vardiyasına gidecekti. Ama gece vardiyasına gitmeden önce dedim gel bir araba çekelim. Uzun zamandır gözükmüyorsun. Hani takipçilerimiz bir görsün. Oğlum araba da sıcakmış lan. Araba yanıyor Yunus. Neyse arkadaşlar. Güneş kaçıyor. Güneş kaçıyor. Allah'ınız yok mu sizin? Güneş gidiyor güneş. Çakkal oradayım lan. Bugün bu iki arabayı karşılaştıracağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim. Kanala bir abone olalım. Mutlaka. Sonra da bu iki arabaya geçelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dediğim gibi bugün abi bir yanımızda Citroen C4X Field Bolt var. Bir yanımızda ise Peugeot 408 Allure paket var. Şimdi bu iki arabayı karşılaştırıyoruz. Bu iki arabalarda ne artı ne eksi özellikleri var. Ya abi ben bu arabayı bir türlü, pardon bunu değil bunu. Ben bu arabayı bir türlü sevemedim. Zaten birçok videoda bunu söyledim. Bir dünya linç yedim. Kanalda inceleme videosu da var ama yine de bu arabayı incelemeye devam edeceğim. Her ne kadar ikinci elde bu araba kadar hızlı satılıyor olmasa da, yani bu araçtan bahsediyoruz, C4X'ten. Her ne kadar bagaj kısmında zaten göstereceğim. Bagajı böyle teneke gibi, Citroen C-Elize gibi olsa da bu arabaya nazaran her ne kadar yol tutuşu berbat bir araba olsa da, keza viyadüklerden geçerken araba böyle top gibi sekiyor. Bu araba ise böyle yapışıyor abi yola. Gerçekten hani burada ne var? Aslan dişi var ya. Gerçekten Peugeot aslanlığını gösteriyor. Yola asılıyor abi. Her neyse lafı çok uzatmadan Yunus önce hangisini çekelim? C4 çekelim. C4'ü mü çekelim? Tamam abi. C4 zaten kanalımızda incelemesi vardı arkadaşlar. Hızlıca anlatacak olursak çok fazla vakit kaybetmeden toplama bilgisayar gibi demiştim. Bir dünya linç yemiştim ama gerçekten toplama bilgisayar gibi bir araba. Ne kadar sevmeye çalışsam da yine sizler için içimden geçenleri değil, iyileştirerek anlatmaya çalışacağım. C4X'te gördüğünüz gibi kaputta iki tane böyle oyuk var. Bunu nerede görmüştük? Citroen C5 Aircross'ta görmüştük. Boydan boya uzanan nikelajımız var. Citroen armamız var. Bunu nerede görmüştük? Citroen C3 Aircross videosunda görmüştük. Kanalda incelemesi mevcut. Sağdan soldan ulaşabilirsiniz. Plakamız var. Bir tane burada havalandırma menfezimiz var. Radarımız var. Nelerimizi görüyoruz? Tabii ki de sis farlarımız var abi. Uzun kısa farlarımız burada. Sinyalimiz burada. Gündüz ledlerimiz zaten burada. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde aracın jantları jant kapağı abi. Çelik jant değil. Bugünkü aracımızın lastikleri Bridgestone Turanza 215'e 65 R16. 16 inç jantları var. Fakat jantlar çelik değil abi. Teneke jant. Yani jant kapağı var üzerinde, bilginiz olsun. Aracı boydan boya kaplayan dodiklerimiz var. Sanırım elimle biraz önce bir böcek ya da sinek öldürdüm. Aracı boydan boya kaplayan dodiklerimiz var. Ayna kapaklarımız siyah. Sinyal ledlerimiz burada. Aynalarımız elektrikli. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Aynalarımız ve kapı kolları araç gövde renginden farklı olarak siyah. Kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş. Aracın içinde diğer araca Shine Bold'a nazaran neyimiz yok? Sunroof'umuz yok abi. Bugünkü aracımızda da şöyle start stop özelliğimiz var. Koltuklarımız gördüğünüz gibi manuel. Hani elektrikli koltuğu yok. Direksiyon yine aynı direksiyon. Bagajımız şöyle iki kere dokunduğunuzda açılıyor ama otomatik bagaj değil, manuel bagaj. ESP kapatma tuşumuz burada. Far yükseklik alçaklık ayarımız burada. Burada iki tane kartlık görüyorsunuz. Direksiyonumuzun alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Otomatik far özelliğimiz var. Otomatik silecek özelliğimiz var. Vites kulakçıklarımız var. Başka da içi zaten diğer anlattığım videoyla aynı abi. Herhangi bir değişiklik yok. Şöyle göreceğiniz üzere. Onda da böyle büyük bir ekran vardı.
Otomatik klima özellikleri vesaire vesaire. Şöyle detayları hızlıca gösterecek olursak. C4X'te ne var? Şöyle burayı da böyle gösterelim. Herhangi bir ışık yok. Sadece kapaklı aynamız mevcut. Ruhsat saklama cebimiz burada. Bakın burası sert mesela. Hız sabitleyici, sınırlandırıcı özelliğimiz mevcut. Apple CarPlay, Android Auto özellikli ekranımız mevcut. Neyimiz var? Start Stop özelliğimiz var. Burada yeni nesil bir tane de eski nesil USB çıkışımız var abi. Gördüğünüz gibi. Drive modlarımız. Kayıtta mıyız? Tamam. C4X'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise abi şöyle hızlıca bakalım. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Hemen hemen rahat ediyorum denebilir. Şöyle baş mesafesinde ne var abi? Şöyle 4 parmak bir boşluk var. Diz mesafesinde ise 2 parmak boşluğumuz var. C4X'in arka tarafında herhangi bir kol dayama yok. C4X'in arka tarafı hani böyle 408'e göre biraz daha konforlu gözükebilir. Çünkü neden? 408 biraz daha fastback tasarıma sahipken bu araba biraz daha sedan tasarıma sahip arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkasında alayım istersen Yunus. Şöyle hızlıca anlatalım. Arkasında 2 tane havalandırma menfezimiz var. Görüyorsunuz bu şekilde. Kol dayamamız vardı ön tarafta. Söylemeyi unuttuk. Burada bir tane USB çıkışımız var. Burada ise neyimiz var? Tabii ki de tuşlu aydınlatmalarımız mevcut. Arka koltuklarımızda gördüğünüz gibi bu şekilde fermuarlı arkadaşlar. Fermuarı kaldırıp takabiliyorsunuz izofixlerinize. Herhangi bir kol dayaması mevcut değil demiştik gördüğünüz gibi. Ya şimdi eğri doğruya doğru koltuklar konforlu, koltuklar rahat. O konuda herhangi bir problem yok abi. O zaman şimdi ne yapalım? Hızlıca bagaja geçelim. Bagajdan sonra aracın arka tasarımı ve 408 diyelim. Tabii sen bu arada abone olursan. C4X'in arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar bizi Citroen logomuz siyah. Citroen yazımız. Bak bagajın sesini duyuyor musun? Bak. Neyse tamam şey yapmayacağım. Abi 3. toplanmamız buraya konumlandırılmış. Burada bir tane antenimiz var. Arka stoplarımız ledli. Full led zaten. Başka neyimiz var? Burada arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. Burada da bir tane kameramız mevcut. Dediğim gibi manuel. Otomatik değil. Bagaj kapağımız gördünüz. Abi 510 litre bir bagaj hacmi var bugünkü aracımızda. Bakın ne var? Stepme var. Stepme küçük boy ama olsun. İşinizi her türlü görür. Yedek lastik candır abi. Hani bagajın içinin malzeme kalitesi güzel. Ama abi bak burası falan da güzel yapmışlar. Burayı falan da böyle reflektör koyma yeri yapmışlar. Detaylar güzel. Ama abi bak. Tamam bir şey demiyorum. C4X bu kadardı. Anlatacak başka bir şeyimiz kaldı mı Yunus? Yok. Yeterli. O zaman ne yapalım? Heyecanla beklenen bir de 408'e geçelim. Bak 408'e geldik ne kadar mutluyum. Yüzümdeki ifadeyi görüyor musun Yunus? Gördüm. Abi 408 parçalı bir kaputu var. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4 parçalı kaputumuz var. Burada güzel bir 408 yazımız var. Burada bir Peugeot aslanımız var ama bu aslanın özelliği ne Yunus? Ben de bilmiyorum ne. Sen de mi bilmiyorsun? Takip radarı burada abi. Armanın arkasına gizlenmiş. Burada da bir tane ufak kamera tarzı bir şey var. Dolu paketlerinde kamera olarak geliyor. Bugünkü aracımızda yok. Burası komple çok güzel duruyor. Altında havalandırma menfezimiz var. Klimamız mevcut. Farlarımız full led farlar. Sinyallerimiz böyle hem gündüz ledi hem sinyal. Aslan dişi diyor Peugeot buna. Ben seviyorum. Sen seviyor musun? Yani senin kadar değil. Ben Peugeot'u severim abi. Ama abi bak şuralara falan baksana. Çok güzel değil mi ya? Detaylar güzel. Detaylar güzel. Bak burada da neyimiz var? Ön park sensörlerimiz var. Bugün bu araçta var mıydı? Yoktu. Ama bu arabada var. Bak bu en boşun bir dolusu, bu en boşu. Yani Türkiye'ye gelen. Yavaştan gelelim abi böyle. Bugünkü aracımızın lastik ebatları bu aracımıza göre daha büyük. Ya tabii ki biraz daha yol tutuşuna etki ediyor. Bugünkü aracımızda Michelin'in neyi var? E-Piramisi lastikleri var abi. Bugünkü aracımızda 19 inç jantlar var ve çelik jant abi. Alışımlı jant, bilgin olsun. Geldik aynı şekilde. Bu aracımızın da sinyalleri aynaya entegre edilmiş. Ayna kapaklarımız siyah. Kapı kollarımız gövde renginde ama bilgin olsun. Bugünkü aracımızda da herhangi bir sunroof yok.
Burada ne görüyoruz? Köpek balığı antenimizi görüyoruz. Bugünkü aracımızın arka camları siyah. Bak mesela bu da bir artı. Geldik abi buraya. Kapı seslerine bakmadık. Gayet tok. Gayet tok bir sesi var kapının. Kapıyı açtığımızda Yunus böyle gelmeni rica edeceğim abi. Bak kapıyı açtığımızda detayları görüyor musun? Her şey ne kadar güzel. Her şey ne kadar bütün. Hani şuradaki malzeme yapısı bile farklı abi. Tamam buralar sert okey. Ama şöyle bak buralar yumuşak. Buraya da böyle güzel bez kaplama yapmışlar. Çok tatlış durmuş yani bu arabada. Sportif bir araç olmasına nazaran. Koltuğumuzda elektrikli bel desteği var. Bu şekilde. Koltuğumuz, bugünkü koltuğumuz da manuel, elektrikli değil. Ayrıca bugünkü aracımızın koltuğu AGR onaylı. Nedir abi AGR biliyor musun? Biz AGR'li koltukları nerede görmüştük? Opel'lerde görmüştük. Nedir abi AGR? Almanya Omurilik Vakfı. Bunu biliyor muydun? Bak öğrendim işte. Yani Almanya Omurilik Vakfı destekli koltukları var. Koltukları gayet güzel. Mesela C4X'in koltukları çok yumuşakken bunun koltukları biraz daha sportif, biraz daha sert abi. Otomatik far özelliğimiz, otomatik silecek özelliğimiz bu araçta da var. Şöyle hızlıca bu arabayı da anlatalım size. Neyimiz var başka? iCockpit'imiz var. iCockpit'i ben seviyorum. Gayet güzel, işlevsel. Hani insanın gözünü yormuyor. Başka abi şöyle bu taraftan başlayacak olursak far alçaklık yükseklik ayarımız var burada. Bir tane bozuk para veya kart saklamacımız var. Otomatik far özelliğimiz var. Otomatik silecek özelliğimiz var. Pedal shiftlerimiz var bugünkü aracımızda. Hız sabitleyici ayarlarımızı burada görüyorsunuz. Kornamız bu şekilde. Yeni Peugeot Aslan logomuz var. Sonumuzun alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut abi bugün. Bugünkü aracımızda da tabii ki. Multimedya ayarlarımızı burada görüyoruz. Otomatik sileceğimiz var bugünkü aracımızda da demiştik. Mesela ekran. Bak bunun ekranı daha küçük. Ama bunun ekranı biraz daha iyi gibi. Neden? Dokunma hissiyatı, görüntüsü daha iyi. Ses sistemimiz bu şekilde. Klima ayarları vesaire, telefon bak hepsine buradan elimin altında çok rahat bir şekilde kafa karıştırmadan erişebiliyorum. Buraya bir tane tuş koymuşlar. Koltuk ısıtma özelliğimiz var. 3 kademeli. Max AC'miz var. Otomatik klima özelliğimiz var. Fan ayarımız. SNC, sağ tarafın koltuk ısıtması. Mesela şunlar çok kafa karıştırıyor olabiliyor bazen. Ama bunlar fan ayarı abi. Bilgin olsun. Araç ayarları, klima ayarları, ön buğu çözücümüz, araç içindeki havayı muhafaza et, arka buğu çözücümüz, klima kapalı, 4 flaşör tuşumuz var. Burada sağ tarafın klima ayarı var. Burada güzel bir detay yapmışlar arkadaşlar. Mesela kablosuz şarj özelliği var. Yunus telefonu bir rica edebilir miyim? Bildirimleri sil ya Yunus. Ürünler yok. Bak gördün. Şu an telefon şarj oluyor. Şu anda şarj oluyor abi. Bak burada da yeşil yanıyor. Her neyse. Burada neyimiz var? Burada bir eşya saklama cebimiz var. Mesela telefonunuzu vesaire buraya çok rahatlıkla koyabilirsiniz. 12 volt soketimiz var. Yeni nesil USB çıkışımız var. 2 tane bardaklığımız var. Burada bir tane sürgüsü var. Anahtarımız bu şekilde. Anahtarda da yeni Peugeot Aslan'ımızı görüyorsunuz. Elektrikli el frenimiz bugünkü aracımızda mevcut. Burada ufak bir cep var. Mesela telefonunuzu buraya da çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Burada bir kol dayaması var. Aynı zamanda içinde eşya saklama alanı da var. Soğutucu özelliği yoktu diye biliyorum. Bilginiz olsun. Bak burada da bir tane tekrardan yeni nesil USB çıkışımız var. Burayı böyle kapattık. Ha unutmadan aracın tavanı açık renkli. Buradaki detaylar siyah. Bunları falan nerede görmüştük biz? Tabii ki de DS7 videosunda. Onu da kanaldan izleyebilirsin. Karartmalı aynamız mevcut. Buralar kalite olarak gayet yumuşatılmış bir sertliği var. Bak sert değil, yumuşak. Havalandırma menfezi olayı çok güzel. Bak böyle boydan boya yapmışlar. Gelelim buna. Bak bununki biraz daha yumuşatılmış plastik. O kadar sert durmuyor. Aynı şekilde bunda da herhangi bir ışıklandırma yok. Sadece ayna ve kapak var. Burada da ruhsal saklamacı var. Burayı böyle kapattık. Buradan anlatacak başka bir şeyimiz kaldı mı? Tabii ki de koltuk kalitesi. Koltuklar aynı Peugeot 3008'lerin GT paketlerinde olduğu gibi abi. Bak parçalı görüyor musun? Buralar bez, buralar deri. Buralar da deri.
hala abone değilsen, videoyu beğenmediysen, videoyu beğendiğini ve kanala abone olduğunu düşünerekten ne yapıyorum? Arka tarafa geçiyorum. Kayıtta mıyız? Tamam. Peugeot 408'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise abi bizi neler karşılıyor? Bak burada çok güzel dodik detay yapmışlar. Zaten boydan boya kaplıyor dodikler. Burada bir tane köpek balığı antenimiz var. Siyah detaylar, dediğim gibi arka camlarımız da renkli. Kapımızı açtık. Kapı da kocaman lan. Ağır bir daha. Geldik abi, böyle oturduk. Bak öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Mesela C4X'te o kadar rahat oturmuyordum. Bunda biraz daha rahat oturuyorum abi. Yaklaşık şöyle 4 parmak, iki tarafta da boşluk var. Kafa mesafesine gelecek olursam da kafa mesafesinde dediğim gibi fastback tasarım olduğundan dolayı 3 parmak boşluk var kafa mesafesinde. Aracın içi siyah beyaz detayları çok güzel yapmışlar. Çok basık da durmuyor. Çok ferah da hissettirmiyor. Böyle ikisinin arasını çok güzel ayarlamışlar. Bak o konuda diyecek sözüm yok abi. Bak, mesela bu arabada kol dayama var. Rahat bir şekilde seyahat edebilirsin bu arabada. Kol dayamada neyimiz var? Burada bir tane eşya saklama cebimiz var. 2 tane de bardaklığımız var. Alabilir miyim Yunus? Şöyle gördüğün gibi ne var burada? Bir tane eşya saklama cebi var. 2 tane de bardaklık var. Çok rahat bir şekilde. Hani böyle yumuş pofuduk. Gayet güzel. Bunda da Isofix bağlantıları var. Isofix bağlantıları bunda da aynı şekilde. Nedir abi? Böyle fermuarlı. İçine falan sokman gerekiyor böyle. Her neyse. Bunda bak mesela ışıklandırmaları buraya koymuşlar. Tuşlu böyle. Aynı zamanda dokunmatik diye hatırlıyorum. Sen doğrusunu biliyorsan aşağı yorum olarak yaz. Koltuklar bunda da 2+1 düzene sahip. Aracın ön tarafı arka taraftan bu şekilde gözüküyor. Abi 408'in arka tarafında anlatmayı unutmadan bak 2 tane burada havalandırma menfezi var. C4X'te de 2 tane vardı. Ama bir artı ne var? Şurada gördüğün gibi 2 tane USB portumuz var. Ve bunlar yeni nesil. Mesela C4X'te bir taneydi. Burada da bir tane ufak cep var ama hani ne işe yaradığını ben çok anlayamadım. Çünkü ufacık, sadece bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. Başka bir şey koyamazsınız. Mesela koltukların arka tarafı falan da böyle muşamba gibi duruyor. İdare eder. İyi ya. Çok da şey değil. Tutamaç kalitesini falan beğendim yani. Gayet güzel. Tatlış. Ama bir eksi verdim. Ne eksi verdim? Doğruya doğru bende. Abi herhangi bir şekilde askılık yok arabada. Benim için büyük bir eksi. Arka tarafı da hızlı bir şekilde anlattığımıza göre ne yapıyoruz? Bagaja geçiyoruz. Abi 408'in arka tarafına geldiğimizde bak çok güzel detaylar var. Spoiler detayını görüyor musun? Adamlar boşuna Lamborghini Urus'a benzetmiyor bu arabayı. Hani böyle fabrikadan body kitli gibi geliyor. Öyle de denebilir. Peugeot'un arkasına geldiğimizde arka stop farlarımız zaten komple LED. Yeni nesil 3008'lerin GT paketlerinde de aynı bu şekilde. Hani böyle içi şeffaf, onun içi LED. Burada Peugeot amblemimizi görüyoruz. Peugeot aslanımız yeni nesil zaten. Plakamız burada. 408 yazımız burada. Burada herhangi bir şey yok. Bugünkü aracımızda gördüğün gibi bak. Ne var? Arka sis farı burada. Geri vites lambası da burada abi. Alt difüzör gayet güzel. Arka sis farının diğeri de tabii ki de burada. Park sensörlerimizi burada görüyorsun. Bak burada ne var? Kamera var. Kameranın yanında ne var abi? Kamera fişkesi var. Evet, şaka değil, gerçekten. Daha net görmen için, kamerayı daha güzel görmen için kamerayı temizleyebiliyorsun. Arka difüzörü zaten beğendiğimi söylemiştim. Bugünkü aracımızın bagajı da tabii ki de manuel, otomatik değil. Gördüğün gibi bak açtık burayı böyle. Ha, söylemeyi unutmadan bugünkü aracımızın 3. stop lambası şurada abi. Şöyle bagajımızı açtık. Çekim ekipmanlarımız var. Kusura bakmayın, bagaj biraz dağınık. Abi bugünkü aracımızın bagajı tamı tamına 530 litre. Yandaki vatandaşın sedan hacmi olmasına nazaran bagajı 510 litreydi. 408 bagajda da üstün. Bagaj içi falan gayet güzel. Ya özellikle zaten bu fastback yapısının bagajda illaki bir artısı olacak. Şöyle burayı kaldırdık abi. Burada da yarım boy stepimizi görüyoruz. Isofix bağlantıları falan koltukların arkasında yeri var. Buralar gayet sert. Mesela pandizot oluyor ama bugünkü aracımızda da pandizot yok. Böyle yarım boy bir pandizot oluyor. Askılıkları vesaire gayet güzel. Ne yaptık? Burayı böyle kapattık. Abi bugün sizlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce
Citroen C4X ile Peugeot 408'i anlatmaya çalıştık ve karşılaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi malum sarı sitede benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Yunus'la beraber bakıyorduk biraz önce. Mesela Citroen C4X su kategorisinde yer almazken, otomobil kategorisinde yer alırken Peugeot 408 su kategorisinde yer alıyor abi. Evet şaka değil. Şu an açıp bakabilirsin mesela. Ben mesela bu arabayı çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Bir dünya linç yedim ama yine söyleyeceğim. Ben bu arabayı sevmiyorum abi. Sevmiyorum. Ama bak şunun güzelliği görüyor musun? Şunun hırçınlığı, asabiliği görüyor musun? Abi yapacaksan şöyle bir araba yapın ya. Tutuyorsun bu arabayı ikinci elde satmaya çalışıyorsun. 6 aydan neredeyse hani 6 ayı buluyor satış süren. Bu arabayı koyuyorsun ikinci ele. Maksimum bir hafta içinde satıyorsun baba. Şimdi ben bu arabayı kötü deyince millet beni linçliyor ama ikinci elde satarken haklısın kardeşim teşekkür ederim diyor. Veya da alacaktım vazgeçtim diyor. Ben bu arabayı şimdi iyi diyorum. Acaba ne diyeceksin? Neyse lafı çok uzatmayalım. Fiyatlandırmayı vesaire şu sağa sola bir yere girelim. Şu bugün günlerden 6 Mayıs Pazartesi 2024 ama ben videoyu attığım zaman ne zaman olursa güncel fiyat üzerinden veya o haftaki güncel fiyat üzerinden fiyatları paylaşırım sizlerle. Arkadaşlar diyeceğim o ki bir tanesi en boşun bir dolusu, bir tanesi en boşu. İkisinde paylaştığı özellikler farklı. İkisinde sunduğu özellikler bambaşka. Dediğim gibi bu araba yolda gitmeye çekinirken insan bu araçla, bu arabayla böyle deli gibi viraj kasası geliyor. Her neyse abi. Videoda buraya kadar gelip de videomuzu izleyip veya dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlere eşlik ettiğiniz için. Sizlerle bu hafta bu arabaları karşılaştırdık. Detayları falan filan sağa sola gireriz dedik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, sebebini aşağıya yorum olarak yazmayı, şunu eksik, şunu fazla söyledin demeyi aşağıya yorum olarak belirtirseniz. Başka bir şey kaldı mı Yunus? Başka bir şey kalmadı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.